Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizinle tığ ve makas kullanmadan farklı bir videoda birlikteyiz. İğnelerle bugün işimiz olacak. Videoma geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Videolarımı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Çünkü içeriklerimden hemen haberdar olmak adına bu adımları sağlamanız önemli. Şimdi farklı kalınlıklarda iplerim var arkadaşlar. Bunlarla bu ipleri kullanırken veya benzer ipleri kullanırken size vereceğim bir tüyo yardımıyla işlerinizi daha rahat yapabileceksiniz. İplerimizi iğnemize nasıl kolay geçirebiliriz? Bugün bununla ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum sizinle. Örgü ören, iğne ile iple işi olan bizler gibi arkadaşlarımızın tabii iğne tutuculara çok ihtiyacı oluyor. Şöyle de bir iğneliğim var. Onu da hemen size göstermiş olayım. Tarifini kanalımda yayınladım. Arzu ederseniz siz de kendinize bir tane yapabilirsiniz. Linkini açıklamalara bırakırım. Şimdi iki çeşit iğne kullanarak bu ipleri kolaylıkla nasıl iğnemize geçiririz ve işimizi nasıl rahat yapabiliriz onu görelim istiyorum. Hazırsanız hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle ince kalınlıkta bir ip göstermek istiyorum. Belki bu ipleri bir tık kalın ipte, iğnede düzeltiyorum. Kullanmanız kolaydır. Hani etamin iğnesi diyelim. Kalın delikli iğnelerde rahat geçecektir. Biraz gözleri küçük olduğu zaman bu rahatlığı sağlayamıyor olabilirsiniz. Özellikle böyle pamuklu dokulu iplerde dağılacaktır. Islatma gereği duyacaksınız. Bunu unutturacak bir yöntem deneyeceğiz şimdi sizlerle. İpimi parmağımın üzerine koyuyorum arkadaşlarım. İğnenizle isterseniz şöyle katlarını hafif bir düzeltirseniz el yordamıyla da iğnemi bastırıyorum parmağımın üzerindeki ipe şu şekilde. İpin kıvrılmasını sağlıyorum. İp bakın siz baskı yaptığınızda zaten geriye doğru kıvrılacak. Baş parmağımla işaret parmağım üzerinde kıvrılan bu ipi tutuyorum. Ve iğnemin deliğinin etrafından ipimi çevirmiş oluyorum. Şu şekilde. İçinden geçirmedim. Sadece iğneyi parmağımın üzerindeki ipe koydum, bastırdım. Kıvrılan ipi baş parmağımla iğnemin üzerinden dolayarak toparladım. Ardından parmağımın arasındaki ipleri bırakmıyorum. İğnemi çekerek ayırıyorum. İpim burada benim şekil verdiğim halde duruyor. İğnemin deliğini ipime yaklaştırıyorum. Hafif bastırıyorum. Parmağımla da hareket ettiriyorum. İğneyi de aşağı yukarı oynatıyorum. Parmağımla da ileri geri hareket ettiriyorum. Bakın çok rahat bir şekilde zaten ipim çoktan geçti bile. Parmaklarımla tutup ipimi çekiyorum ve ipim iğnemin içerisinden geçmiş oldu bile. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bu işlemi her türlü ipte yapabilirsiniz. Tabi çok ince bir iğne seçmemelisiniz. Yine ipinize uygun dikişinizi yapabileceğiniz bir iğne olması gerekli. Şu şekilde tekrar göstermiş olayım. Rahatlıkla geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Saniyeler içerisinde. Hadi bunu diğer ipte deneyelim. Yine gözü küçük olan bu iğnemizle daha kalınca bir ip de uygulayacağız. Yani geçirmek isteseniz mümkün değil. Bakın ince kalınlıkta bir amigurumiye uygun bir ip bu arkadaşlar. Katlarına dağılacak. Şimdi bu ipimi yine aynı teknikte parmağımın üzerinde yerleştiriyorum. Katlıyorum. İğnemle geçiriyorum. Biraz ezebilirsiniz ipinizin formuna göre. Ve parmaklarınızın yardımı, iğnenizin hareketleriyle aynı işlemi bu ipte de uygulayabileceksiniz. Bakın geçti bile zaten. Gördünüz mü? Bunu şu şekilde geçirmeye çalıştığınızda
mümkün değil arkadaşlar. İlla ki ıslatmanız, farklı yöntemler denemeniz gerekiyor. Onlarla uğraşmanıza hiç gerek yok. İğnemin gözünün biraz önce geçirdiğim ince ipte kullandığım iğnenin aynısı. İpim ona göre ne kadar kalın, bakın. Şöyle ikisinin farkını görelim. Arada da bayağı bir fark var. Ama yine aynı şekilde geçirebildim. Parmağımın üzerine koydum, katladım ve şu şekilde hareketlerle ipinizi ezin ve çekin. Gördüğünüz gibi yapılabiliyor. Şimdi diğer kalınlıklara bakalım arkadaşlar. Şöyle bir ipim var. Şöyle dağılan tel tel, kaç kat hatta bakalım. 3-5 kat. Bu ipimizde aynı işlemi deneyelim şimdi. Gördünüz mü? Saniyeler içerisinde geçirebiliyorsunuz. Hani katlarına bayağı ayrılan bir ip. Özellikle ayrılabilecek ipleri aldım arkadaşlar yanıma. Bakın, gördünüz mü? Hadi zorlayalım. Bir tık daha böyle naylonlu bir ip var. Yine katlarına ayrılabilen. Bakalım bunda olacak mı? 3 katlı. Şöyle ucunu alayım. Evet, bakın. Gördünüz mü? Bu ipte dahi kolaylıkla geçebildi. Tekrar deneyelim. Tüm katların muntazam bir şekilde katlanmış olduğundan emin olun arkadaşlar. Tüm uçların. Bakın kolayca geçiyor. Yani şöyle bir püf nokta vereyim size. Şimdi bastırarak katlamamızın sebebi, şimdi ben bunu böyle naletleyin bir katlama yaparsam bunu tutup hepsini bir geçirmem mümkün değil. Nasıl yapıyorum? Düzeltiyorum, bastırıyorum, katlıyorum. Baş parmağımla, işaret parmağımla sıkıştırıyorum. Eziyorum biraz. Ve bütün uçların iğneden deliğine denk geldiğine emin olup ileri geri hareketlerle sonra geçiriyorum. Püf noktası bu arkadaşlar. Hadi gelin bu ipte de deneyelim. Bu da daha pamuklu ve yine katlarına ayrılan bir ip. 4 katı varmış. Şöyle düzeltiyorum. İpimi katlıyorum. Sıkıştırıyorum, eziyorum ve hareket ettiriyorum. Kendisi zaten yol alıyor. Bu olmadı. Çünkü bakın bir tane teli kaçtı. Tutabilirsem çekeceğim. Bakalım oldu mu? Şöyle tek teli içeride kaldı. Ne taraftaki acaba? Şöyle bir bakayım. Evet. Tek teline tam içerisine denk getirmediğim için birazcık uğraştırdı ama oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar deneyelim. Şöyle düzeltiyorum. Bastırıyorum, katlıyorum. Hepsinin aynı hizada olduğuna emin oluyorum. Ve hepsini toparlıyorum. İleri geri hareketlerle. Bakın. Tamamlandı bile. Evet arkadaşlar. Yapacağınız işi iğnenizin kalınlığına, iplerinizin durumuna göre bu uygulamayla rahatlıkla işlerinizi kısa sürede yapabileceksiniz arkadaşlar. Bazen iğneye ipi geçirmek gerginlik yaratabiliyor kimi kişilerde. Bu tekniği kullanarak daha kolay yapabileceksiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu ve benzeri içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.